Ayın sistemi. Evet, İtopya'da o gün geldi. Bildiğiniz gibi her ay sizlerle ayın sistemi olan Kaiser serisini buluşturuyoruz. Bugün de yanımda oldukça güçlü, aynı zamanda fiyat performans diyebileceğimiz bir Kaiser bulunuyor. Kaiser, hemen içerisinde neler var bakalım buraya. ASUS'tan GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Intel'den i5 14400F işlemci bulunuyor. Bunun yanında kasa ile ilgili şunu da söylememiz gerekiyor. Burada Bitfenix'in Proton kasasını kullandık. 600 Watt 80 Plus güç kaynağıyla birlikte dahili olarak geliyor. Bu tarz kasa daha çok nerede kullanılabilir aslında, bunu söylemek istiyorum. Belki oyuncular bu konuda çok fazla ilgili olmayacaktır. Ancak özellikle artık Nvidia'nın yapay zeka alanındaki gücüyle birlikte iş dünyasında da daha fazla GeForce RTX ekran kartları kullanılmaya başlandı. Bu noktada bu tarz tavsiye sistemlerimiz daha çok ofislerde de kendine yer bulabiliyor. Burada kullanılan Bitfenix Proton kasa aslında ofisler için birebir diyebilirim. Çünkü kompakt bir kasa, çok fazla yer kaplamıyor açıkçası. Üzerine tabii ki 3'ü önde, biri arkada olmak üzere 4 adet fanla birlikte geliyor. Hava akış konusunda bir şey kaybetmiyor. Yine mesh panelimiz bulunuyor. Izgaralı yapı bulunuyor. Yani hava anlamında bir şey kaybetmiyoruz, ancak daha kompakt bir yapıyı bize sunuyor. Burada zaten bariz olarak kendini belli ediyor. Bu noktada bunu günlük hayattaki kullanıcılarımız dışında iş dünyasında, ofislerinde kullanmak isteyen kullanıcıların da çok rahat bir şekilde bu kasayı tercih edebileceğini söyleyebilirim. Bunun yanında iş dünyasında GeForce RTX ekran kartları artık daha çok kullanılıyor demiştik. Buradaki ekran kartımızda ASUS'tan Prime RTX 5060 3 fanlı olmasıyla birlikte zaten soğutma anlamında iyi bir şekilde performans gösterdiğini anlayabiliyoruz. Oyuncular DLSS 4 ve Multiframe Generation'a kavuşabiliyor. Böylece yapay zekanın gücüyle birlikte daha fazla FPS değeri görebiliyor. Görüntüde kayıp hissetmeden keskin görüntüleri daha yüksek FPS değerleriyle görebiliyor. Bunun yanında RTX'i de tabii ki kullanabiliyor oyuncular destekleyen oyunlarda. Böylece çok daha gerçekçi, çok daha canlı bir oyun atmosferine kavuşmuş oluyoruz. Bu işin izleme teknolojisini içerisindeki RT çekirdekleriyle birlikte iş dünyasında destekleyen uygulamalarınızda da kullanabiliyorsunuz. Böylece projelerinizi modellerken daha gerçekçi bir şekilde modelleme sonuçları elde edebiliyorsunuz. Bunun yanında profesyoneller için tabii ki Nvidia Studio Broadcast'te yine bu ekran kartında kullanılabilen güzel detaylardan bazıları. Bu ekran kartına fiyat performans sistemlerde daha önce çok defa kullandığımız işlemcilerden bir tanesi olan Intel'den i5 14400F eşlik ediyor. Bu işlemci 16 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip. Böylece hem tekli çekirdek gerektiren uygulamalarda hem de çoklu çekirdek gerektiren uygulamalarda bizim için yeterli sonucu verebiliyor. Bunun yanında F ibaresinden ne anlıyoruz? İçerisinde dahili bir grafik birimi bulunmuyor. Bir diğer ibare K ibaresi Intel işlemcilerde karşımıza çıkıyor ancak burada bulunmuyor. Bu da ne anlama geliyor? İşlemcinin overclock yapılamadığı, yani hız aşırtma kilidinin kapalı olduğu anlamına geliyor. Bu işlemci ASUS'un H610 MRSI model anakartı üzerine kendine yer buluyor. Buradaki seçtiğimiz model DDR5 desteğine sahip. Böylece yeni nesil yüksek performanslı RAM'leri de burada kullanabiliyoruz. Bunun yanında 2 adet RAM slotu mevcut. Üzerinde biz bir tanesini doldurduk. Burada seçtiğimiz RAM de Goodram'in 5600 MHz'e sahip CL36 gecikme değerine sahip olan DDR5 modeli, 16 GB kapasiteye sahip. Siz isterseniz artı bir yaparak burayı tabii ki 32 GB olarak da tercih edebilirsiniz. Depolama kısmında da Western Digital'den 500 GB'lık bir M.2 SSD sistemde kendine yer buluyor. 5000 MB'a kadar okuma, 4100 MB'a kadar yazma yapabiliyor. Kapasite anlamında daha fazlasını isteyebilirsiniz. Bu noktada 1 TB veya diğer seçeneklere, özelleştirme seçeneklerine göz atmanızı tavsiye ederim. Son bahsedeceğim parçamızda buradaki soğutucumuz. Burada Phaseon'un 9 santimlik kule tipi soğutucusunu tercih ettik. Bu işlemci için gayet iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. Sistemin genel özellikleri bu şekildeydi. Dediğim gibi hem ev tarafında rahatlıkla kullanabileceğiniz, oyun tarafında, ders tarafında, okulunuz için kullanabileceğiniz, hem de ofisinize alıp fazla yer tutmayacak, fazla yer kalabalığı yapmayacak bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu sistemi şu anda açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak itopya.com internet sitesinden veya bizzat gelerek itopya.com mağazalarından satın alabilirsiniz. Her iki noktada da sizin için tabii ki sistemi ücretsiz bir şekilde montajlıyoruz ve test ediyoruz. Böylece aklınızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Akıllardaki bir diğer soru işareti olabilecek durumu da gidermek istiyorum. Bu tek bir ürün değildir. Bu tavsiye bir sistemdir. İçerisindeki parçaların her birini tek tek değerlendirmeniz gerekiyor. Biz sadece bu parçaların bir araya geldiği uyumlu bir sistemi size tavsiye ediyoruz. Bu noktada her parça ayrı ayrı değerlendirmelidir. Tek bir ürün değildir. Zaten her bir parçanın ayrı ayrı garantisi de bulunmaktadır. Bu noktada bununla ilgili bir desteğe de ihtiyacınız olursa itopya.com'un her mağazasında bulunan müşteri hizmetlerinden, çağrı merkezinden, mail adresinden veya WhatsApp hattından yardım alabilirsiniz. Böylece her konuda size destek olmuş olacağız. Bunun gibi sistem tavsiyelerini, kampanyaları veya ürün incelemelerini kaçırmamak için de bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.